Merhabalar, City Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bir önceki bölümde en son hatırlarsanız tsunami'nin yaralarını bayağı bir şekilde sarmıştık. Şu anda kaldığımız yerden eski sisteme geri döneceğiz. Arkadaşlar öncelikli olarak fabrikalarımızda bayağı bir hayvan sanayi eksiğimiz var. Biliyorsunuz ürün gelmiyor, yetiştiremiyoruz. Hayır, hayvan sanayiyle uğraşan herhangi bir fabrikamız şimdilik yok. Onunla alakalı ufak bir çalışma yaptım. Mümkün olduğu kadar tsunami'den ne bileyim saçma sapan doğal felaketlerden etki görmeyecek şekilde bir noktaya yapmaya çalışacağım. Şurada kendime ufak bir alan tasarladım. Şöyle ufaktan bir düzleştirme vesaire yaptım. Şimdilik yamuk gözüküyor olabilir. Oradaki işi halledeceğiz. Ama bizim şu anda birazcık da olsa konut ihtiyacımız var. Yeni bölgemizin yeni konutlarını da şu bölgelere doğru ufak ufak çıkartmaya başlayayım ben. Hatta şöyle ufak ufak hem elektriğimizi de aktaralım. Yandan yandan bu tarafa doğru gelelim abi. Şuralara binalarımız çıkmaya başlasın. Vatandaşlarımız mutlu olsun. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi. Buradan da o tarafa doğru elektrik gelecektir. Onun haricinde başka elektrikle alakalı bir sıkıntısı olan kimse kalmayacak. Bu arada şehrimizin şurasında bir yangın çıkmış zıp zıplarda. Buraya nasıl müdahale edeceğiz biz abi? Buraya itfaiye sokamam ben. Helikopterin gelmesi lazım. Yani en hızlı ulaşım helikopterle olacak ama helikopter geliyor mu şu anda? Abi bu yanacak, her tarafa yayılacak ya. Bizim burada itfaiye istasyonumuz var arkadaşlar. Yok değil bak. Burada var. Şurada var. Buraya normalde çok rahat ulaşırlar ama içeride olduğu için itfaiyenin gelme şansı yok. Aynen, helikopterin gelmesi lazım diyecektim ki geldi. Güzel. Orayı söndürürken burada bir yangın çıktı. Seviyor bizim insanlarımız bu tarz şeyleri. Yapıyorlar abi. Etkinlik. Etkinlik gibi düşünün işte. Tamamdır. Bir yıl daha atladık. Üniversitemiz bir üst seviyeye çıktı. Ben hemen kampüs alanlarıyla alakalı işlemleri şurada vereyim. Akademik çalışmalarını vesairelerini vereyim. Sinemayı verdik. Biraz da edebiyat çalışsınlar abi. Edebiyatla ilgili yeni işlere bir bakalım. O arada üniversitemizin yeni etkinlik, yeni binalarını da dikmeye başlayalım. Geldik abicim şuraya. Biz en son buraya ne diktik gerçekten hatırlamıyorum. Galiba drama kulübümüz vardı. Çevre koruma, drama da vardı. Drama kulübümüz var. Aynen. Bir sonrakini açılmış drama kulübünden sonra şu açılmış. Liberal sanatlar açık çalışma alanı galiba. Şöyle şuraya bir tane çakalım. Burayı bir dolduralım abicim. Bu neymiş? Spor. Sporla ilgili bir alan. Şöyle şu içeriye sığıyor musun? Vallahi sığıyor. Güzel. Kafeterya abi önemli. Öğrencilerimiz için kafeterya önemli bir kıstastır. Kafeteryadan hatta iki tane yapalım. Birini oraya alalım. Birini de şuraya sığarsa bir tane de buraya alalım. İki tane kafeteryaları olsun. Alanlardan da şöyle yerleştireyim. Biraz daha kompakt gitmeye çalışacağım. Çok fazla abartmayacağım. Yani her tarafa dağılmayacağım arkadaşlar. Herhangi bir üniversitemiz şu anda açılmamış gördüğünüz üzere. Çekiciliğine bir bakalım. Ne durumdayız abi çekicilik konusunda? Tamam, kampüs çekiciliğimiz gayet iyi bir seviyede. Bir akademik çalışma daha yaptığım anda bir sonraki yıl 3. seviye üniversitemizde faaliyeti açmış olacağız. Şehrimizdeki 2. üniversite, aradan yeni katılan arkadaşlarımız varsa, Liberal Sanatlar Fakültemiz burada. Diğer asıl büyük üniversitemiz de burada. 5 yıldızlı dev gibi bir üniversite binamız burada var. Polis akademisinden tutun birçok şeye kadar hepsi burada. Adamlar burada çalışıyor abicim. Gördüğünüz gibi derin uzay radarı bile var üniversitenin içinde. Adamlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Vatandaşlarımız da bak şurada şey kaldı, pompa kaldı. Neyse şurada şimdilik dursun. Sürekli bir tsunami ile uğraştığımız için arkadaşlar şehrin bazı noktalarında pompa görme ihtimalimiz çok yüksek. Onları ben normalde kaldırıyordum ama bu sefer orada kalmış, unutmuşuz. Galiba bir maç kazandık. Bu arada şehri de şöyle göstereyim. Evet, son maçımızı kazanmışız. 22-11-2065'teki maçımızı kazanmışız. Bir önceki maçımız tsunami'den dolayı maalesef iptal edilmişti. Onu da arada dipnot olarak vereyim. Burası şehrimizin eğlence merkezi. Şu gördüğünüz alanda statlar, eğlence merkezleri vesaireler, oteller gördüğünüz gibi. Ben bunun ismini yazmamış mıydım ya? Yazmıştım arkadaşlar. Bir daha yazalım. Berkay Kara Lüks Oteli. Bir de şuradaki AVM'ye isim vermiştik. Aynen bu duruyor. Orada büyük ihtimalle Enter'a basmayı unuttum sanırım. Ondan kaynaklı orası gitmiş. Tekrardan vermiş olalım. Burası komple eğlence merkezi, işte akvaryumlar vesairelerin hepsinin olduğu noktalar gördüğünüz gibi. Burası da gene aynı şekilde günahlar şehri Forbisburg olmasının en büyük etkenlerinden birisi de şuradaki bölgemiz bizim. Biz işimize kaldığımız yerden devam edelim abi. Şuraya hızlı bir şekilde hayvan sanayi işine giriyoruz. A'dan Z'ye bütün hayvan sanayi ile ilgili bildiğim ne varsa hepsini de anlatmaya çalışacağım. Bir tane tarımcılık ana binası yapalım.
Şöyle üst noktalarda dursun. Bu çok fazla bizim işimize yaramayacak. O yüzden tepe noktaya koydum. Yani verimlilikle alakalı bir sıkıntısı yok şeyin bildiğim kadarıyla. Toprak verimliliği istemiyor hayvan sanayi. O yüzden dolayı ama gene biz sarı alana doğru gidelim abi. Şuralarda hayvan çiftliklerini ufak ufak yerleştirmeye başlayalım. Çok aman aman dev gibi bir trafik çeken bir sistem değil. O yüzden dolayı çok fazla abartmayacağım. Mümkün olduğu kadar en stabil gidecek şekilde ilerlemeye çalışacağım. Şuradaki binalara çok fazla yanaşmayalım. Sesten, hayvan sesinden, kokudan etkilenmesin. Dediğim gibi bizim için en önemli kıstas vatandaşlarımızın mutluluğu. Onun haricinde biz başka hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Abi şimdi geniş hayvan meralarından tutun A'dan Z'ye hepsini kullanacağız. Bizim şey güzel. Tarım sanayimiz zaten 5. seviye olduğu için çok rahat bir şekilde hepsini yapabiliyoruz. Bu bizim için çok güzel bir haber abi. Sıfırdan kasmaya çalışmayacağım. O bayağı iyi bizim için. Ne diyor abi şurada? Boş değil. Sanayi alanında değil. Ayarlarız onu ya. Sorun değil abi. Şöyle biraz daha büyütürüz burayı. Sanayi alanını belli bir kademeye getiririz. Arkadaşlar arkadaki taş maş sopa ne varsa birazcık yıkılmak zorunda kalacak. Şurası çok fazla vatandaşlara zarar vermez sesten yana ama çok da yanaşmamak lazım. Yani o kadar da gitmeyelim. O tarafa kadar gayet tatlı bir şekilde işlerimizi görürüz. Buradan dediğim gibi hemen aşağıda zaten bir şey var. Havaalanımız var. International bir havaalanımız var. Oraya doğru çok rahat bir şekilde işlerimizi görecek şekilde ilerleyeceğiz. Gel abicim şuraya hayvansal ürünleri burada artık maksimum seviyeye çıkartmam lazım. Başka türlü bu işi ben altından kalkamayacağım. Sanayiye korkunç bir hayvan ihtiyacı var. Yani hayvansal gıda istiyorlar. Bunun derisi var, sütü var, ne bileyim işte peyniri var. Adamlara lazım abi. O yüzden biz de fabrikalarımıza bu işi sunmamız gerekecek. Şuradan sonra birazcık eğim düşüyor. O sebepten dolayı şöyle ben hafiften şurayı da indireyim. Buraya da hayvan meralarımızı koyalım. Biraz çöküntüde kaldı farkındayım ama dediğim gibi yani mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde çalıştıralım. Abuk subuk işler yapmayalım abi. Temiz, sağlam ve temiz olsun bizim işimiz. Suyunuzu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi merak etmeyin. Bunu böyle aşağıya yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi şimdi anlatacağım size arkadaşlar. Şuradan da yolumu vereceğim. Yine aynı şekilde hayvan meralarını o tarafa doğru da atarız. Şu orta kısmı şu tepeye konut yapmayı düşünüyorum. Dağın tepesinde bir TOKİ konutlarının olması gibi bir niyetim var. Burada zaten binalarımız mevcut. Burada da uluslararası havaalanımız mevcut. Ben şuraya kayıt dışında ufaktan bir yol çalışması yaptım. Yani hem buradaki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Şu düzlük çarşısı olur arkadaşlar. Şu gördüğünüz düz olan bu bölgenin çarşısı olarak kullanılacak. Ama bu tepelerde de binalar boy gösterecek. Yani tepede üst noktada bir TOKİ yerleşkesi bence çok tatlı durur diye düşünüyorum. Aşağı tarafta komple hayvancılıkla alakalı çalışan binalardan kurulacak. Şimdi bunların sağımhanesi, kesimhanesi ne bileyim ıvırı zıvırını da şu gördüğünüz üst tepeliğe yerleştireceğim. O yüzden de şuraya yolumu şu şekilde attım. Hemen buradan da yolumuzu aşağıya doğru yani götürelim. İlerletelim yani ileriye doğru. Üst kısma da bizim şeyleri yerleştirelim. Buraya bayağı bir vatandaş gerekecek. Yani nüfus da lazım olacak. O sebepten dolayı üstteki TOKİ'ler de buranın her türlü yükünü taşıyacaktır bence. Gel abicim sen şuraları da boya. Buraya da fabrikalarını, işte sağımhaneni, kesimhaneni, ıvırını zıvırını da üst tarafa yerleştirelim. Şimdi un değirmeniyle burada işimiz yok. Sığır kulübeleri lazım. Abi sığır kulübeleri bize lazım olacak. Bayağı bir lazım olacak hatta. Şunun yanına da bir sığır kulübesi atalım. At abicim onun yanına. Sonra sağımhaneler. Gel abicim sağımhanelerini şöyle 2 tane sağımhane koyalım. 2 tane kesimhane koyalım. Yine şu taraflara doğru. Yetişir mi bilmiyorum. Yetişmezse tekrardan ona göre bir şey yaparız. Ahırlar. Ahırları da şöyle şu karşı taraflara atalım. 4 tane büyük ahır atalım abi. Mümkün olduğu kadar dediğim gibi maksimum seviye verimlilik sağlayacak şekilde ilerleyeceğim. Eğer yeterse daha da arttırabiliriz. Yani hayvancılıkla alakalı gördüğünüz tesisler fazla iş yapar. Bize ekstra adam lazım olursa oraları da tekrardan faaliyeti açarız. Ondan yana herhangi bir kuşkunuz olmasın. Ben şimdi şu yolumu da şuradan alayım. Götürebildiğim kadar götüreyim abicim. Şuradan bağlayayım hatta yukarıya ya direkt. Buradan da vatandaşları yukarıya çıkartma eğiliminde bulunalım. Şurada ufak tefek kırmızı ışıklar vardır. Onları da kapat. Adamlar beklemesin abi ışıkta. Burada neyin ışığını bekliyorsunuz? Yardırın gidin işte. Bu yolu da dediğim gibi aşağıya bağlayacağım. Buradan da şehrin dışına yani şuradaki çıkış hattını da
bağlama gibi bir niyetim var. 2-3 noktada hayvansal ürün üretelim. Tek elde olmasın. Hem burası hem orası 2 nokta üretsin. Onun haricinde buradaki fabrikalarda işleme, ne bileyim o tarz işleri de burada yapalım. Şurada elektrikle alakalı küçücük bir sıkıntı var. Onu da şöyle çözeriz. Şurayı biraz daha uzatırsam, şuraya 1-2 hayvan merası da atarsam olay zaten çözülmüş olacaktır kendiliğinden. İkincisi sığmıyor. Şurası da eğim fazla diyor. Arkaya oturmuyor büyük ihtimalle. Sıkıntı yok. Şu anda elektriği almışlardır. Yine bir şey oluyor. Gene bir tsunami geliyor. Abi yeter ya. Vallahi yeter ya. Abarttınız ya. Tsunami bu ne ya? Ya bıktım abi tsunami'den ya. Tsunami geliyor şehir yıkılıyor. Tsunami geliyor şehir yıkılıyor. Ben artık ne yapacağımı şaşırdım. Abi burada biraz yatırım yapmıştım kayıt dışındayken. Satacağım mecbur. Çünkü patlayacak ekonomi yani. Hepsini sat gitsin abi. Abi vatandaşlar içeriye. Koşuşturun abi. Koşuşturun. Herkes içeriye. Gene bir tsunami ile baş başayız. İnanın yani bu kadar tsunami olmaması lazım. Arada göktaşı düşsün, ne bileyim başka bir şey olsun, hortum çıksın. Bunlar da çıkmasın da bu kadar da abartı. Yani birazcık da kıstım. Yani hafiften de kıstım. Dedim ki oyun zevkini baltalamasın. Ufaktan da kıstım ama yok arkadaş bana mısın demiyor. Sürekli bir tsunami, sürekli bir ıvır zıvır. Neyse yapacak bir şey yok. Bir şekilde artık ayarlayacağız. Arkadaşlar bir de şey soracağım. Şu işte tsunami vesaire ıvır zıvır olurken neden oyun bu kadar yavaş moda geçiyor? Onu da bana bir anlatırsanız sevinirim. Varsa bir durdurmanın yani hızlandırmanın bir yolu varsa onu da ona göre yapalım. Abi ben yavaşlamasını istemiyorum. Yani başımıza ne gelecekse gelsin bir an önce ki kurtulalım. Vatandaşları içeriye soktuk. Herhangi bir sıkıntı yok. Ekonomimiz zaten direkt darmaduman olmaya başladı. Ne diyeyim abi? Yani ekonomi eksi 60 bin 60 bin böyle giderse biz burada abi çıkın dışarıya. Herkes işine gücüne gitsin ya. Herkes işine gücüne gitsin. Ekonomimiz darmaduman olana kadar yani adamlar en azından dalga gelene kadar bari birazcık da olsa artıda ilerleyelim. Bu iş böyle olmayacak yoksa. Çok yavaş ilerliyor. Ya tamam geliyor gördüm tamam geliyor. Tsunami geliyor anladım. Anladım güzel kardeşim. Şimdi girin abi içeri. Şimdi girin. Birazcık yaklaştı. Yani başka türlü bu kadar yavaş çok saçma. Bunu bir tık hızlandırabilsek keşke. Abi içeri yanlış şeye tıkladım. Şuna basacaktım. Yani bu seferki tsunami biraz daha ufak gibi gözüküyor. Da şiddetini gerçekten görmedim. Kaç şiddetiyle geldiğine dair herhangi bir fikrim yok. Biraz hızlı gelsin. Hızlı gelsin. Hızlıca gelsin. Biz de ona göre işlemlerimize başlayalım. Yani buraya zaten geçecektir. Burayı tutma gibi bir şansım yok şu anda. Elimden geldiği kadar maksimum derecede savunmaya çalışacağım. Ben de o ara şuradaki işlemlerimi halledeyim. Abi elektrikle ilgili sıkıntınızı aşamadınız mı? Tamam şöyle aştıralım ben senin sıkıntını. Ben şuradaki işlerimi halletmeye devam edeyim. Abi sen gel. Yani en azından buradaki işimizi yapalım ki daha sonradan başımız ağrımasın. Yani para lazım oluyor arkadaşlar. İşin en büyük sıkıntısı o. Bu tarz doğal afetler yaşandığı zaman maalesef korkunç paralar lazım oluyor. O yüzden dolayı en azından bazı yerlerimiz çalışsın ki paradan yana sıkıntı çekmeyelim. Abi şuradan da al. Şuraya bana ver. Yani çok da para harcamak istemiyorum. Şu tsunami'nin arkasından da yolları düzeltmem gerekecek. Yani şurada gördüğünüz bütün yıkılan her şeyi tekrardan ayağa kaldıracağız. Yaklaşık bir bölüm önce hepsini sıfırdan kaldırmıştık. Bir tsunami felaketiyle daha karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi işte belediye olarak biz her türlü imkanı, her türlü şeyi sağlamak için vatandaşlarımıza elimizden geleni yapıyoruz abicim. Şuraya şöyle ufaktan bir düzle. Yani şuraya para harcamak şu anda ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yapmam lazım. Yani buradan yolu da bir şekilde benim bağlamam gerekecek. Abi aynen bak şöyle gel. Şöylece olsun. Köprüyle çıkalım. Ne yapalım? Çünkü orası bayağı dik. Yani gerçekten bayağı dik. Bu hayvanları arkadaşlar çabuk getirin en azından. Abi siz nasıl ölüyorsunuz ya? Siz nasıl ölüyorsunuz ben onu anlamıyorum. Abi hemen balıkçı sanayiyi yapıştır. Arkadan arkadaşlar hemen inşalara başlayacağım. Param bitmeden hızlı bir şekilde inşa edebildiğim her şeyi inşa edeceğim ki sıkıntıya girmeyelim. Balık sanayi çok aman aman bir bizim için ekonomik bir getiri şu anlık sağlamıyor. Bizim için önemli olan petrol sanayinin ayağa kalkması.
Ben param bitmeden, yani ekonomi gördüğünüz gibi eksi 150 binlerde dolaştığı için ben hızlı bir şekilde şunların inşaatını hemen başlatayım. Başımıza felaketler her zamanki gibi geliyor. Sıkıntı yok. Dediğim gibi çözeriz. Maksimum belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yarasını kendi cebimizden, öz sermayemizden harcaya bir şekilde toparlayacağız. Bu sefer biraz daha tecrübeliyiz. Yani geçenki yıkıntılara istinaden bu sefer biraz daha tecrübeliyiz. Ama eksi 200 bin, eksi 300 binlere giderse bu iş bizi birazcık üzer. Bizi birazcık üzer abi. Şu an tsunami nereye kadar gitti bilmiyorum. Ama ben dediğim gibi şu işi halletmem lazım. Vatandaşlarıma ekonomik geliri acilen toparlayacaklar bir seviyeye çıkartmam lazım. Abi tsunami'yi galiba durdurduk diyecektim. Yok, hala geliyormuş. Hala gelmekte ısrarcı. Gelsin abicim. Gel abi gel. Gel, bir şey olmaz, gel. Adayı toparladık. Adadan yana sıkıntımız yok. Yap abi petrol sanayilerini, balıkçı sanayilerini. Şuraları faaliyete açalım. En azından 60 bin param kaldı. Gördüğünüz gibi eksiye gidiyoruz. Birazdan toparlarız. Birazdan toparlarız. Merak etmeyin. Artık alıştık arkadaşlar. Şu anda param yok abi. Kurtarma yok. Reddediyorum. Fabrikalarımı yıkacaktır. Şu tsunami duvarı biraz işimize yaramadı. Pompaları aç abi şehirdeki. Gene buraya gene bastı su. Yani bu adamların çektiğini inanın kimse çekmemiştir. Bu adamları hepsi yüzme biliyorlar artık. Profesyonel yüzücü oldular. Tsunami'de nasıl hayatta kalınır diye dünyanın birçok noktasında ders verebilecek potansiyele sahip vatandaşlarım var benim. Ekonomimiz alt üst olmuş durumda. Abi yatırımlara bir bakalım. Bunlar nasıl arttı oğlum? Çakılmış olması lazım değil mi? Benzin alalım abi diyeceğim. Para yok ki. Hazır çakılmışken dedim biraz benzin alalım ama alamıyoruz. Para yok çünkü. Güzel. Güzel. Aynı yerlere gene geldi abi su. Aynı yerlere, aynı noktaya gene geldi. Yani gördüğünüz gibi bizim duvarlar hiçbir etki yapmıyor. Yani şehrin burasında bile duvar var. Tsunami'den korumak için. Ama maalesef bizim için çok bir artı katmıyor. Yani kurtarma babında bir artı katmıyor. Ama ekonomimizi dengeli tuttuk bu sefer. Eksi milyarlara kadar gitmedik yani. Gördüğünüz gibi ufaktan bir ekside takılıyoruz. O kadar olur abi, o kadar. Kadı kızında dolu. Abi buraya kadar geldin mi gene sen? Şaka yapıyorsun tsunami. Abi şehri buradan artık boşaltacağız mecburen. Ne yapalım? Abi müşteri yok diyorsun da şehri su basmış. Vatandaşlar şu anda yarısı sele kapıldı. Bu adamların derdi müşteri yok diyor ya. Vallahi enteresan adamsınız. Size ne oldu oğlum? Buradakiler de ölmüş hep. Abi çıkın. Herkes çıksın abi. Takılsın herkes. Yani ne yapayım? Su zaten vurdu geçti şu an. İçeride ufak tefek şeyler var. Dikkat edin abi. Dikkat edin. Çok büyük problemli yerlere gitmeyin. Tsunami gitti zaten. Dalga vurduğu yeri kadar götürdü. Biz en azından artık ekonomimizi toplamaya çalışalım. Sağda solda su birikintileri olacaktır. Onları da hızlı bir şekilde temizlemeye çalışacağız. Vatandaşları dışarıya çıkarttık. Ekonomi toplansın abi. Ekonomimiz artık toplansın. Arsa değerin mi düştü yavrum senin? Senin ne oldu arsa değerin düştü acaba? Buraya ben hiçbir şey yapmadım ama. Peki. Peki abiciğim peki. Ya, ekonomiyi toparladık. Gördüğünüz gibi yaraları saracağız. Para birazcık artıya geçtiği anda buraları komple temizlemeye çalışacağım arkadaşlar. Maksimum derecede temizlik yapacağız. Abi su bu sefer buralara kadar gelmiş. Galiba bu biraz daha büyük bir tsunami'ydi. Anlamadım. Yapacak bir şey yok. Şeyini görmedim. Öbürü 8.4 müydü? Öyle bir şey yazıyordu galiba. Bunun tam olarak metrajını, yüksekliğini görmedim. Ama dediğim gibi su buralara kadar geldiyse sıkıntı büyüktür. Gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu tsunami'ler bizi birazcık uğraştırmaya devam ediyor. Vatandaşlar dışarı çıkmış değil mi? İçeride herhangi bir vatandaşımız yok. Tamam, otobüsler, gündelik hayata geri döndük. Bazı noktalarda su baskınları var. Onları da ufak ufak şimdi ben çekeceğim abi. Benim şurada bir yerde pompam vardı. Hatırlarsanız o pompa yıkılmış mı? Yok, turistik parkmış. Şurada bir yerde pompa vardı ya. Hatırlıyorsanız burada pompanın ne işi var diye sorarsanız demiştim bölüm başında ama vallahi göremiyorum şu anda arkadaşlar. Mutlaka buralarda bir yerdedir de benim gözüm onu şu anda seçmiyor. O kadar çok imleç var ki ekranın sağında, solunda, her tarafında. Neyse, bulunca açarız. Zaten toparlayacağız, buraları komple toparlayacağız. Ufaktan her yerde su var.
bu suyu ince ince tahliye edeceğiz abi. Yani aklıma gelen gerçekten bir şey yok. Yani şuralara filan bariyer atsam gene çok aman aman spesifik bir olay tutmayacak bizim için. Böyle devam abi. Yıkılacağız, yeniden yapacağız. Yıkılacağız, yeniden yapacağız. Bıkmadan, usanmadan şu işi temizlemem gerekiyor benim artık. Şuradaki su pompasına ne oldu? Sen su altında olduğun için çalışmıyorsun. Tamam, olur, olur. Severiz öyle şeyleri. Şimdi şuradaki su bir gitsin. Sana elektrik çeksem fark eder mi? Tamam, dönmeye başladı. Güzel. Şuradaki pompa buradaki suyu en azından bayağı miktarda boşaltacaktır. Ufak ufak da olsa orayı temizlemiş oluruz. Fabrikaların faaliyete geçsin. Ekonomik gücüm zaten toparlamaya çalışıyor. Yani petrol sanayim ayakta durduğu sürece dediğim gibi kolay kolay buradan yana sıkıntı olmaz. 35.000 sürekli artı basıyor. Yani şu an şu gördüğünüz artı 37.000'in çoğu buradan geliyor paranın. Abi tsunami bizim ülkenin artık vazgeçilmez bir şeyi. Tsunami ile beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ya da bu diyardan gideceğiz. Başka şansımız yok. Ekonomik kaynaklarımızı mümkün olduğu kadar bu tarafa doğru kaydırmam gerekecekti ki doğru hamleyi yapıyoruz. Bu taraflara da yani yerleşimimizin asıl yükü aslında burada. Ama dediğim gibi burada sürekli bir sıkıntı yaşıyoruz. Burası da az buz bir nüfus yok arkadaşlar. Burası da bayağı büyük bir şehir. Yani ya şu şehrin şu giriş kısmını bir şekilde korumam lazım. Şuradan korkunç su geliyor ya. Dur bakayım şuraya bir operasyon çekeceğiz. Buraya koruma kalkanlarını maksimum derecede atacağım abi. Yani elimden geldiği kadar burayı tutmaya çalışacağım. Yani şu şehrin şurasını bile korusak bizim için büyük bir avantaj olacak ama nasıl koruyacağıma dair inanın hiçbir fikrim yok. Şu fabrikalarımı ayağa kaldırmam gerekiyor hızlı bir şekilde. Şu su bir boşalsın. Şuradan bir gitsin abi. Buradan zaten akan su şuradan direkt şuraya doluyor. Buradan da denize dökülüyor. Biraz da pompamız da burada tahliyede bize yardımcı oluyor. Gördüğünüz üzere bariyerler tutmuyor. Yani burada 3 katmanlı tsunami bariyeri var. Önünde dalga kıran gibi koca ada yaptık. Yok abi bana mısın demiyor vallahi patır patır vura vura gidiyor. İyi para artıya geçti. Biz inşaatlara başlayalım. Önce şu küçük yaraları saralım. Elimizden geldiği kadar, paramızın yettiği kadar mini 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 mini. Abi siz burada ne yapıyorsunuz? Açacağım oğlum açacağım merak etmeyin. Orada bir güvenlik problemi var. Buradaki karakollar falan yıkıldı büyük ihtimalle. Ondan kaynaklı küçük bir güvenlik sorunu yaşıyor orası. Şimdi hemen faaliyete sokacağım. Merak etmeyin. Sağlık ocağıdır, karakoldur, atlı karıncadır. Abi krematoryumlarınızdır. Hepsi minik minik faaliyete girecek. Öncelikli olarak dediğim gibi şu vatandaşların işlerini bir halledelim. Ambulans helikopteri alanım bile gitmiş abicim. Metro inşaatı, mezarlık inşaatı. Yapıştır şunları. Çocuk sağlık merkezi. Para zaten toparlandı. Ekonomiden yana herhangi bir sıkıntımız yok. Şu tren istasyonunu faaliyete açalım. Şu tren istasyonunu da faaliyete açalım. Yani bizim için önemli olan işleri hızlı bir şekilde aksiyon alalım. Bu neydi? Bakım binaları. Yapıştır. Param bitti abicim. Param bitti maalesef. Param bitti. Sıcak suyla alakalı ufak bir problem yaşıyoruz. Bak şuradaki üst geçit bizim işimize yaradı birazcık da olsa. Yani oradan vatandaşları en azından ufak ufak şey yapıyoruz. Tahliye edebiliyoruz. Abi petrolle alakalı hemen şunları inşa eder misin? Hemen şunları inşa eder misin kardeşim? Plastik ev gereçleri ıvırdır zıvırdır şunların acilen faaliyete girmesi lazım ki ekonomiyi toparlayalım. İnşa et, inşa et. Şunların içi petrol dolu. En azından şunları da inşa edeyim ki birazcık daha ekonomiyi toparlayalım. Şunu ne vardı burada? Deprem sensörü mü? Tamam neyse o da takılsın kendi kafasına göre. Deprem sensörünü de inşa edelim. Abi polisidir, itfaiyesidir. Bunları da yaptığımıza göre şimdi artık fabrika alanlarını ufak ufak toplamaya dönebilirim. Hayvansal gıda var. Parkı inşa ettik yanlışlıkla. Neyse tren istasyonunu da inşa edelim. Çelik fabrikası. Dediğim gibi bizim ekonomimizi artıya tutacak şeyleri öncelikli olarak inşa mı edeyim? Gördüğünüz gibi artı 73.000'e kadar şu anda ekonomiyi toparlamış durumdayız. Patır 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 artacak bu. Arttıkça da biz işimize devam edeceğiz. Yani özellikle şöyle her şeyi olan fabrikaları inşa etmeye çalışıyorum ki para kaynağım artıya daha hızlı bir şekilde geçsin. Çöpler birikiyor diyor. Abi çöpler birikir. Bizim çöp istasyonlarında yıkıntılar olmuş olabilir. Tamam burada su kalmamış. Şehrin burasında su olan yer neresi var? Her zamanki gibi yine burada bir su birikintimiz var. Bu muydu ya? Bizim metro inşaatıymış o. Tamam. Seni de açalım. Turistik parklarımızı da faaliyete sokalım.
buradaki vatandaşlarımız ufaktan mutluluğu artsın abicim. Mutluluklarını artsınlar. Adamların başı beladan kurtulmuyor. En azından mutlu olsunlar yani. Başka yapabileceğim adamlara bir şey yok. Abi şuraya bir su pompası at ve şu su pompasını artık şuradan kaldırmayacağım. Dur bir dakika. Şunu çevirebiliyor muyuz? Çevirebiliyoruz. Aynen abicim. Şöyle şurada şu su pompası dursun. Bunu da buradan kaldırmayacağım. Bağla şunu da hatta. Şurayı sürekli bir çeksin abi. Bak suyu buradan kaldırsın. Bu suyu başka türlü tahliye edemem ben. Orada sürekli çalışsın abi o. Sen nasıl yıkıldın oğlum? O kamp ateşi geçenkinde de yıkılmıştı. Onu bir tık aşağıda tutuyor. Aha bak pompa buradaymış. Üniversitenin yanındaymış. O kadar aradım arkadaşlar. Vallahi o kadar çok ekranda şey yanıp dönüyor ki gerçekten bazen gözden kaçabiliyor. Kusura bakmayın. AVM'lerimizin, metrolarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde faaliyete sokalım. Kış pazarımız yıkılmış. Ben şunları hemen toparlayayım. Sonra sanayi işlemlerine kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar son afet raporumuz şu şekilde. 135 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 143 binamız yıkılmış. 1356 metre yolumuz ve 784 metrede tren yolumuz maalesef yıkılmış. Ekonomiyi toparladık. Fabrikaların çoğunu da ben yaptım. Küçük küçük işler kaldı. Para toparlandıkça da diğerlerini hallediyorum. Evet arkadaşlar şöylece göstereyim. Hemen hemen her şeyi toparladık. Gene gözden kaçırdığım bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Düşük verimlilik rotası veren balıkçılar var. Onun sebebi şu. Sürekli su yükselip alçaldığı için bazı yerlerde somon popülasyonu, bazı yerlerde hamsi popülasyonu düşüyor. O yüzden dolayı ufak tefek sıkıntılar olabilir. Onun haricinde fabrikalarımız çatır çatır hepsi çalışmaya başladı. Ekonomimizi de toparladık. Bu sefer biraz daha hızlı sardık yaralarımızı. Biz gelelim şuradaki işleri artık halletmeye. Buranın artık toparlanması gerekiyor arkadaşlar. Buraya yatırım yapacağız. Bizi belki ekonomik olarak burası kurtaracak. Dediğim gibi burayı tamamen gözden geçirmemiz gerekiyor. Burası bizim can damarımız olacak abi. Hayvan sanayi dediğin anda akla burası gelecek. Buraya öyle bir tesis yapmam lazım ki bir de benim burayı şey yapmam lazım. Yani oradaki fabrikalara malı götürecek şekilde sistemize etmem lazım. Bakayım halletmeye çalışacağız. Hepsini gözden geçireceğiz. Hepsini düzeltmeye çalışacağız. Burası burada takılsın. Ben şimdi geleyim şuradaki işlemlerimi halledeyim. Buradan da yolu vereyim ki abi adamlar uğraşmasın. Adamlar o kadar emek veriyor, iş yapıyorlar. Biz de o emeklerin karşılığını bir şekilde vermeye çalışalım. Gel abi sen şöyle yol. Gel abi gel şöyle maksimum şekilde gelirsen ne beni üzersin ne kendini üzersin. Ben de buradan yolu dümdüz bağlarım. Olay tertemiz bir şekilde döner gider. Yani niyetim vatandaşları benim bir an önce şuradan çıkartmak. Yani burada ektiğimiz, biçtiğimiz her şeyi şuradaki trafiğe sokmadan hızlı bir şekilde aksiyon alıp bu tarafa götürmem lazım. Onun için yapacağım işte 3-5 hamleden bir tanesi de buydu. Şuradan alta dalabilir miyim acaba? Şuradan alta dalarsam bak şuradan da yolu çıkartır şuraya bağlarız. 10 numara 5 yıldız bir sistem yapmış oluruz ama dediğim gibi şu anda bütün yük bu tarafa kayıyor. Merak etmeyin o yükü komple ben bu tarafa doğru alacağım. Bir şekilde çekeceğiz onları bu tarafa. Bir de şuradaki tren istasyonuna da bağlamam lazım. Yani gerekirse şuraya bir tane daha kavşak atma gerekirse değil gerekiyor zaten. Durdur abicim oyunu. Buraya bir tane kavşak gerekiyor arkadaşlar. Bu iş başka türlü olmaz. Şu an ekonomim çok fazla müsaade etmiyor ama dediğim gibi ben buraya bir tane kavşak atacağım. Biraz yamuk yumuk olur ama daha sonradan düzeltiriz. Aynen de şöylece bağlasak yeterli olur. Yani buradan araçları benim hızlı bir şekilde aksiyon alıp karşıya göndermem lazım. Bu iş başka türlü çözülmez. Abi bir yolun bir tanesi geniş bir tanesi dar oldu ama sorun değil. Dediğim gibi çözeceğiz yani. O problemlerin hepsini çözeceğim abi. Gel şuraya da bir tane döner kavşak at. Tamam, tam şu ikisinin ortasından çıktığını varsaysak şuraya bir yeriye tekabül eder. Abi büyük mü olsun 560 desek 250-280 mi yapar? 280 yapar. 280 de şöyle git. Şuraya güzel bir döner kavşağını at abicim. Şu vatandaşları şuradan bir rahatlatalım ya. Aynen. Şöyle gel. Tatlı tatlı şuradan adamlar bir çıkıp balıkçılar bir şeyler pardon hayvancılar bir rahatlasın. Adamlar bir mutlu mesut bir sağına soluna bir gidever gitsinler ya. Gel abi sen şöyle şuraya kadar da. Sonra bana şuradan şu yolu ver. Bir büyüğünü ver hatta. Seni şöyle bağlayacağım. Seni de şöyle bağlayacağım. Şimdilik çok fazla uğraşmayacağım. Maksadım
Yolun çalışabilirliğini sağlamak. Onun haricinde başka hiçbir niyetim yok. Şöylece burası çalışsın abi. Buradan da yukarıya çıkan yolu TOKİ'lere veririz. Olay tertemiz bir şekilde bağlanmış olur. Gel abi seni de patlat şöyle. En azından buradan da artık şehrin dışına doğru gidebilecekleri bir rota oluşturulsun. Buradan gider, buradan döner. Abi şu göbekten de karşıya veririz bir tane kavşak. Şurada gördüğünüz alandan bir köprü atar karşıya veririz. Bir tren istasyonu da buraya yaparım. En azından hayvansal gıdaları oradan o tarafa komple çekmiş oluruz. Olayı da tertemiz yıkarız abi. Yani şu an bütün trafiğin ben bu taraftan akması taraftarı değilim. Yani buradan çünkü şehre giriyorlar. Şu gördüğünüz trafiğe dahil oluyorlar. O da benim hayvansal gıdaları yetiştirmemde bayağı bir sıkıntı yaratır bana. Hiç öyle bir topa girmek istemiyorum. Abi şuradan da bana şu yolu şöylece ver. Tamam mı? Ondan sonra şu yolu alalım. Şu yolu şöyle dikine çık abi şuraya. Ne kadar çıkacağını bilmiyorum. Şu hayvan yerlerini bir yerleştireyim. Ondan sonra bakalım abi ne kadar ihtiyacımız varmış. Niye ihtiyacımız varmış bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Gel abi şu hayvan sanayi bölgesi şuralara. Boyayalım. Şuraları da bir boyayalım. Buralara da yerleştirelim hayvan sanayimizi. Araları komple doldurmayı planlıyorum arkadaşlar. Gerekirse şu tepeyi biraz daha sıyırırız. Ama dediğim gibi ekonomiye ihtiyacım var onun için. Biraz daha para toplamam gerekecek. Paramı toparlar. Ondan sonra o işlere de bakarım. Yapıştır abi şuraya. Tamam, yerimiz belli oldu. En azından ne kadar metraj gideceğimiz belli oldu. Şimdi gel. Abi şuradan yolunu çek. Neyse tabii şuradan çek. Al. Şuradan yolunu çek. Yine keza aynı şekilde şuradan da yolunu çek. Bakayım bu tarafa da bir kat daha çıkarsak var ya tadından yenmez. Gerekirse ufak bir düzleştirme yaparız. Ondan yana problem yok. 10 tane, 5 tane, 20 tane kaç tane sıkıştırabilirsek bizim için yeterli olacaktır. Yani maksimum seviye, maksimum verimlilik yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere elimizden geldiği kadar verimliliği arttırarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Para da suyunu çekti arkadaşlar. Yok, parayla işimiz yok bizim ya. Aynen, paramız var. Tamam, buraya da hayvancılıkla alakalı hemen arkadaşlar hemen şuradaki arabalar şeyler bir basın. Hayvandır, ne bileyim kesimdir, sığır kulübesidir. Neye ihtiyaçları varsa götürün abicim. Şu adamları teslim edin. 4 tane şundan. Ona bu neydi? Kesimhaneydi abi. 3 tane de şundan olsun. Bizim için şimdilik kafi olacaktır. Abi sığır kulübesi sayısını arttırıyorum. Başka ihtiyacımız olan bir şey var mı? Ahır. Abi ahırları da şöyle diz şuraya yol kenarına. Şuralar hep ahır olsun. Param bitti. Parayı bitirdik ama dediğim gibi şu anda biraz daha en azından sistemli olacaktır. Yani şuralara ne diyor abi? Yeterli ham madde yok. Ne demek acaba? Yeterli ham madde yok. Kuzu mu yok yeterince? Ya buraya şu anda trafikten dolayı büyük ihtimalle ulaşımı sağlayamıyoruz. Ama buradan da geçmeye başladıkları anda büyük ihtimalle olay çözülecektir. Yani ben trafiği arkadaşlar bu tarafa doğru kaydırmaya çalışacağım. Maksimum seviyede bu taraftan akıttığımız zaman yolu herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Şu anda hiç istemediğim şey şuradan gitmeleri ama dediğim gibi burayı patlatabiliriz. Yani o bizim için büyük bir avantaj olur mu, dezavantaj mı olur? İnanın gerçekten şimdilik bir şey söyleyemiyorum. Ona artık bir dahaki bölümde bakacağız. Şimdilik bölümün sonu diyelim. Yani şu trafik bizim istediğimiz bir şey değil. O yüzden dolayı bu adamları buradan geçirmemem lazım. Gerekirse şuradan yandan bir yol atacağım. Onu da şuradan alttan şu göbeğe bağlasak bence olayı çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Bir de tren istasyonu gibi bazı şeylere ihtiyacımız var. Ama ufak ufak şehir toparlanmaya başladı. 100.000'in üstünde bir artıya da attık ekonomiyi. En azından bölüm içinde hepsini görmüş olduk. Sıkıntıyı ortadan kaldırdık. Hala ufak tefek yıkıntılarımız var. Abi şunları da ben toparlayayım. Arkadaşlar bölümün sonu. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.